Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Günaydın hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Yine harika bir gün, harika bir sabah. Sizlerle olmak çok güzel. Aynen, çok teşekkür ederiz. Şimdi konumuz bugün çocuklar özellikle. Çocukların beslenmesi, sağlıklı beslenmeleriyle ilgili bir konudan bahsetmek istiyoruz. Şimdi her ailenin en değerli varlığı belki de çocukları. Fakat çocukların beslenmesi konusunda bilinen bir sürü yanlışlar var ya da bilinmeyen bir sürü doğrular var diyelim. Bunları da sizlerden öğreneceğiz. Bir çocuğun sağlıklı, dengeli beslenmesi için nelere dikkat etmek gerekir diyerek ilk sorumuza başlayalım. Hocam öncelikle bütün alışkanlıklarının kazanıldığı bir nokta aile yapısı. Dolayısıyla ailenin beslenme alışkanlıkları ne kadar iyi veya ne kadar kötüyse ne yazık ki çocuk da bundan etkileniyor. Özellikle aile sofrada yemek esnasında bazı yiyecekler hakkında olumsuz şeyler konuşurlarsa veya ailenin vazgeçemediği kötü beslenme alışkanlıkları varsa bu da hem çocukluk döneminde hem ergenlik döneminde hem de yetişkinlik döneminde çocukta doğru bilinen bir yanlış olarak kalacaktır. Dolayısıyla çocuklarımızın beden ağırlığının izlenebilmesi için büyüme eğrileri var, Z-skorlar var. Bunlar zaten doğumdan itibaren hekimlerimizin kontrol ettiği değerler ve bu değerlere göre örneğin Z-skor -2'nin altındaysa işte çocuk çok zayıf, gelişimi geride, çok kısa anlamına gelebiliyor. Veya tam tersi Z-skor yukarıdaysa 2'nin üzerinde, artı 2'nin üzerindeyse bu da gelişiminin iyi olduğu anlamına geliyor. Farklı büyüme eğrileri, değerleri var. Mesela 75-85 arasındaki büyüme eğrileri çocukların optimal düzeyde büyüdüğünü gösteriyor. Fakat 85-95 persentilde de çocuklar artık biraz daha yaşlarına göre uzun, biraz daha fazla kilolu gibi değerler alabiliyorlar. Ama günümüzde artık hafif kilolu çocuk kavramı da gittikçe azalmaya başladı. Neredeyse günümüz çocuklarının %30'undan fazlasında obezite görülmeye başlandı. Evet. Bu da tabii birçok kronik ve metabolik hastalıkların riskinin artmasına sebep oluyor. Şimdi bebeklerde ya da küçük çocuklarda pediatristler zaten inceliyorlar. Fakat normal bir çocukta kilo artışının olup olmadığını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Hocam öncelikle biz büyükler olarak porsiyon kontrolünü bilmiyoruz. Bizler sağlıklı beslenmeyi dengeli ve yeterli bir şekilde sağlayamadığımız gibi çocuklarımızda da bu durumu tam bir sisteme oturtamıyoruz. Örneğin 1-5 yaş arası çocuklar için günlük ortalama bir avuç içi ayası kadar köfte günlük et haklarını tamamlamalarına yeterli oluyor. Veya bir elmanın yarısı günlük meyve haklarının tüketildiği kadar ölçüde yeterli oluyor. Bununla beraber her gün bir yumurta, her gün yarım kase kadar, yarım çorba kasesi kadar bir baklagil yemeği totalde günlük protein ihtiyacını 1-5 yaş arası çocuklarda sağlamaya yeterli. Bir köfte kadar et, bir yumurta ve yarım kase kadar bir baklagil yemeği. Bununla beraber peynir, süt grubu ihtiyaçlarına baktığımızda bir çocuğun ortalama peynir ihtiyacı şöyle 2 parmağın birleşiminin yarısı kadar diyebiliriz. Yani eski tabirle 3'te 2 kibrit kutusu kadar 1-5 yaş arası çocuklarda. Yine günlük 2-2,5 su bardağı değerinde süt veya yoğurt tüketimi yine çocuklarımız için yeterli oluyor. Ceviz, badem gibi kuru yemişler çocuklarımızın avuç içi ölçüsünde ki bunlar çoğu zaman boğaza kaçabilir diye yine ailenin kontrolü altında verilmeli. En çok meyve, sebze tüketimine ağırlık vermemiz gerekiyor çocuklarda yine ama sebzeleri de yine mesela kıymalı sebze yemekleri gibi besleyici değerini artırarak veya çorbaları et suyuyla, kemik suyuyla çocuklar için besleyici özelliğini geliştirerek yapabiliriz. Aynı zamanda da çocukların porsiyonlarını kontrol edebilmek için 1-5 yaş arası çocuklarda onların avuç ve yumruk ölçülerini baz almamız lazım. Mesela bir meyve porsiyonu ölçüsü günlük çocukların ihtiyacı bir yumrukları kadar veya işte köfte et ihtiyaçları avuçların içi kadar diyebiliriz. Tabii ki çocuğun gelişim durumuna, sağlık parametrelerine göre alması gereken enerji de değişebilir ama biz ne yapıyoruz? Kendi yediğimiz tabak ölçüsü kadar çocuğun önüne kocaman bir tabak koyuyoruz. Bu bir kere görsel olarak çocuğun dikkatini dağıtıyor. Yani onu yemeyeceğini biliyor. Çünkü midesi ufacık zaten ve biz kocaman bir kase dolusu çorba veriyoruz bazen kocaman ekmeklerin arasına sandviçler yapıyoruz. O da çocuğun gözünde kocaman bir dağ gibi görünüyor. Ufacık ağzı
hazır var, sindirim problemleri olabiliyor veya yemede zorluk yaşayabiliyorlar. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda biraz daha çocukların porsiyonlamalarına yönelik hareket etmemiz lazım. Mesela çocuklara sağlıklı beslenmeyi biraz daha sevdirebilmek, onların yeme düzenine önem verdiğimizi gösterebilmek için onlara ayrı çatal bıçak seti, ayrı işte kase tabak seti alınabilir. Bununla beraber onların porsiyonları işte sen çocuk olduğun için sana şu kadar veriyorum gibi. Geçenlerde birinden duymuştum, çok hoşuma gitti. Aile çay kahve saati yapmaya bayılan bir aile. Kızları da kahve içmek istiyor, daha 3,5-4 yaşında. Ona da mesela sıcak çikolata yapmışlar, bu da çocuk kahvesi diye vermişler mesela. Bu çok güzel bir ikame diyebiliriz. Tabii çikolata olması biraz hoş değil ama ya da kakaolu sütler de olabilir. Böyle onların hoşuna gidecek şeyler yaparsak daha iyi olabilir. Peki çocukluk çağı obezitesi hangi hastalıklara eşlik edebiliyor ya da çocuklarda hangi hastalıklara neden olabiliyor? Çocukluk çağında görülen problemlerin başına tabii ki ya zayıflık ya şişmanlık geliyor ağırlık problemleri olarak. Buna ek olarak ilerleyen yaşlarda metabolik sendroma ek tip 2 diyabet, işte hipertansiyon, karaciğer yağlanması görülebiliyor. Çocukluk döneminde en çok işte diş çürükleri, vitamin mineral eksiklikleri, demir eksikliği, anemisi gibi problemler karşımıza çıkabiliyor. Özellikle çocukların yarım litreden fazla günlük süt tüketmesi ciddi anlamda demir eksikliğine neden olabilir. Bu da çocukların daha fazla abur cubur yemesine sebep olabilir. Çünkü demir eksikliği olduğu zaman bir enerji ihtiyacı açığa çıkıyor ve bu enerjiyi de çocuk zaten hareketli bir çocuksa karşılayamadığı takdirde bir de demir eksikliği var. Daha fazla yemeğe ihtiyaç duyabiliyor. Peki ergenlik döneminde görülen beslenme sorunları nelerdir? Ergenlik döneminde ise daha çok yeme bozuklukları karşımıza çıkıyor. Çocuklarda beden algısının değişmesiyle birlikte mesela anoreksiya nervosa, bulimia nervosa, diğer programlarımızda da konuşmuştuk bunları. Ergenlik döneminde en çok karşımıza çıkan problemlerden ve besin seçiminden kaynaklı olarak bazı gıdaları ergenlik döneminde işte süt gibi, yoğurt gibi, yumurta gibi gıdaları veya kırmızı eti tüketmemeye başlıyorlar. Yine B12, demir eksikliği gibi problemler karşımıza çıkıyor. Bu da hem okul başarısını etkiliyor. Aynı zamanda yine vitamin eksikliklerine bağlı olarak ergenlerde saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma, ciltte solgunluk, ondan sonra sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi de eşlik edebiliyor. Peki ergenlik dönemindeki beslenme önerileriniz nasıl? Yani günümüzde biliyorsunuz herkes dışarıdan fast food'lar alıyor. İşte evlerine yemeklerini getirtiyorlar bir şekilde. Böyle besleniyorlar. Bu da tabii istenen, arzu edilen bir şey değil. Bu konuda sağlıklı beslenmeler için neler önerirsiniz? Çocukluk döneminden ailenin kazandırdığı yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme ile beraber ergenlik döneminde de çocuklarımızın seçimleri yine sağlıklı olacaktır. Fakat dış çevre dediğimiz obezojenik çevre makro ve mikro çevre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela makro çevre bu sizlerin bahsetmiş olduğunuz çeşitli uygulamalar, kişilerin oturduğu bölgelerin arazi yapısı, evinin önünde bir park bahçe olup olmaması, mobil taşıtların hızlı veya zor ulaşılabilir olması. Bu tarz faktörler obezojenik çevre için bir risk. Artı bir de mikro faktörler var. Bunlar da nedir? Ailenin beslenme alışkanlıkları, sosyokültürel davranışlar, yeme düzenleri gibi şeyler de diğer mikro obezojenik çevre faktörlerini oluşturuyor. Yani biz sıfırdan itibaren insanların beslenmesine, yaşantısına her anlamda dokunabilirsek, mesela egzersiz yapabilecekleri alanlar, fırsatlar tanırsak, hatırlarsınız belki sizin döneminizde de vardır, beden eğitimi dersleri hep boş geçer ya da test çözerek geçer. Fiziksel aktivite yapmayız. Dolayısıyla okulda bir fiziksel aktivite olmaması, evde olmaması, televizyon, işte tablet gibi medya araçlarının çok fazla kullanılması bir kere sedanter yaşamla beraber temel beslenme bozukluklarına yol açıyor. Mesela nedir? Fiziksel olarak aktif olmadığı için sürekli bir tembellik ve üşengeçlik hali, bu mobil uygulamalardan hızlı bir şekilde yemek temin etme ve bu temin edilen yemekler genelde bizim tabirimizde sindirilmiş gıdalar. Yani enerjiyi doğrudan vücuda aldığımız gıdalar ve hızlı yağlanmaya sebep oluyor. Ergenlik döneminde de yine iki büyük faktör. Bir tanesi aşırı yeme bozukluğu, bir tanesi de aşırı kilo artışı. Dolayısıyla bu dönemde de yine çocukların özellikle vitamin mineral açıklarının kapatılması, günlük 4 besin temel grubundan tüketimin sağlanması, meyve sebze grubu,
et ve süt grubu, yeşil yapraklı sebzelerin ağırlıkta olduğu bir Akdeniz tarzı diyet modeliyle beraber çocuklarımızın beslenmesini ergenlikte de sürdürebiliriz. Ben bu noktada 12-16 yaş grubuna özellikle şunu söylüyorum. Ne kadar çok hareketli, ne kadar çok dışarıda aktif vakit geçirirseniz o kadar iyi D vitamini ışığından yararlanırsınız, güneş ışıklarından ve akabinde kemik gelişimi artar. Çünkü 16 yaştan sonra artık boy uzaması, hücre çoğalması, kemik gelişimi, hücre yenilenmesi biraz daha biliyorsunuz ki yavaşlamaya başlıyor. Oradaki metabolizmayı sağlayamıyoruz. Aynı zamanda bu dönemi çocuklar mesela pandeminin rastladığı dönemde herkes evdeydi ve ne yazık ki şu an bazı çocuklarda hala pandeminin etkisinde evden çıkmak istemiyor veya maskesini çıkarmak istemiyor gibi bazı farklı gelişmeler de var. Dolayısıyla bunlar da obezitenin gelişimine yine katkıda bulunan faktörler. Bu yüzden yeni öneriler şöyle kılavuzlarda günlük 6-12 yaş grubu çocukların tek seferde 60 dakikadan fazla hareketsiz kalmaması gerekiyor. 12 yaş üstü çocukların ise 90 dakikadan fazla hareketsiz kalmaması gerekiyor ve günlük aktivite durumu da günlük en az 60 dakika kadar tempolu bir fiziksel aktivite. Aynı zamanda da oturarak yapılan işte medya baktığımız televizyon, sosyal medya, telefon gibi araçların kullanımının da bu yaş grubunda 12-18 yaş grubunda günlük 120 dakikadan fazla olmaması, 0-3 yaş grubunda hiç olmaması, 3-6 yaş grubunda günlük 30 dakika ile sınırlandırılması, 6-12 yaş grubunda da günlük maksimum 45-60 dakikada sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü çocuklar baktıkları zamandan itibaren hareketsizlikler ve o arada ne yediklerinde farkına varmıyorlar. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Hakikaten gerek çocuklar gerekse ergen yaştakiler için çok önemli, sağlıklı beslenme tüyoları vermiş oldunuz. Teşekkürler. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.